Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Ürünümüz bu defa Finerci'den geliyor. Özellikle otomobil sevenlerin hoşuna gidecek bir ürünle karşınızdayım. Boya kalınlığını ölçebileceğiniz, gerçekten güzel çalıştığını bizzat test ettiğim bir ürünle birlikteyiz. Gelin kutu içeriğini masamızın üzerine alalım. Ardından ürünü yakından incelemeye başlayacağız. Kutu içeriği tam olarak bu kadar arkadaşlar. Kutunun içinden bunlar çıkıyor. Bir tane kullanım kılavuzumuz var. Kullanım kılavuzu İngilizce ve Çince olarak geliyor. Sorunlar, cihazın ayarları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ana ünitemiz burada. Ana ünitenin şarjı için bir tane Type-C arayüzüne sahip bir şarj kablosu geliyor. Şöyle iki tane daha setimiz var arkadaşlar. Bunlar da cihazın kalibrasyonu ve testi için kullanılıyor. Şimdi ana üniteyi inceleyeceğiz. Ardından kalibrasyon ve test aşamalarını buradaki şablonları kullanarak sizlere göstereceğim. Cihaz gerçekten güzel çalışıyor. Gelin birlikte başlayalım. Otomotiv alım satım işiyle ilgileniyor olabilirsiniz veya hobiniz olabilir. Bu tür işlerle uğraşan arkadaşlar için elinin altında bulunması gereken bir cihaz diye düşünüyorum. Cihazın çok farklı varyasyonları var piyasada. Ucuz olanlar, pahalı olanlar, mekanik olarak, manyetik olarak çalışanlar, bence bunların içerisinde üst kademede tutabileceğimiz cihazlardan, modellerden bir tanesi. Gelin yakından incelemeye başlayalım. Cihazı şöyle yakından gösteriyorum arkadaşlar. Type-C şarj girişimiz burada yer alıyor. Cihazın ön kısmında butonlarımız var. Sıfırlama butonumuz, kayıt butonumuz ve mod butonumuz var arkadaşlar. Ölçüm işlemini buradaki şu gördüğünüz kısım gerçekleştiriyor. Bu kısımda herhangi bir mıknatıs söz konusu değil. Sanıyorum ultrasonik olarak bu ölçüm işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Manyetik değil yani. Yine burada da bir butonumuz var ve yan tarafta da açma kapama butonu var. Fiziksel açıdan cihaz bu şekilde. Yine arka kısmında şarj bilgileri ve batarya bilgisiyle birlikte modelini görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet küçük, kullanışlı, cebinize atıp götürebileceğiniz bir cihaz. Hemen açalım. Yan tarafta bulunan açma butonuna basarak cihazın çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden İngilizce olarak ayarlamıştım. O yüzden cihaz arayüzü bu şekilde geliyor. Hemen ekranından bahsetmek istiyorum. Farklı açılardan baktığınızda yansıma yapmayan, çok kaliteli değil ancak böyle bir cihaz için iş görebilir nitelikte, yeterli verimlilikte bir ekrana sahip. Bu da bu cihaz için yeterli arkadaşlar. Çünkü ekran kalitesi arttıkça maliyet artacaktır. Burada bir mod tuşumuz var arkadaşlar. Buna bastığınızda tam nokta değil de noktanın çevresini, zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Çevresini tarayarak bir sonuca varıyor. Noktaya aldığınızda ise tam alt kısmını daha hassas bir şekilde bir tarama yapıyor arkadaşlar. Oradaki kalınlığı tespit ediyor. Bu sayede daha noktasal hassas taramalar yapabiliyorsunuz. Ancak daha geniş, bölgesel bazda yaklaşıp sonra boyalı kısmın nerede olduğunu anlamak istediğinizde önce buradan başlayıp daha sonra buradaki noktaya geçebilirsiniz. Ya da ben hassas bir şekilde santim santim bu aracı ya da işte bu malzemedeki boyayı tarayacağım derseniz noktayı seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu sıfırlamam. Bunu göstereceğim. Gelin şimdi buradaki şablonları kullanarak cihazın ilk ayarlarını yapalım ve doğruluğunu birlikte test edelim. Ayarlama işlemini yapmadan önce küçük bir dipnot düşmek istiyorum. Cihaz gerekli kalibrasyonlar yapılmış olarak size gönderiliyor. Fakat olur da bir şekilde cihazın ayarlarını bozarsanız ya da kalibrasyonunu bozarsanız burada gönderilen şablonları kullanarak arkadaşlar bu kalibrasyon işlemini bizzat kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunun içerisinde farklı kalınlıklarda şöyle plastikler var arkadaşlar. Bunları boya olarak düşünebilirsiniz. Şu da metal yüzeyimiz. Bu da arabanın ya da boyanın kalınlığını ölçmek istediğiniz yüzey olarak düşünün. Bunları koyarak arkadaşlar, bakın burada bunların ölçüleri yazıyor. Mikron değerleri yazıyor. Bu şekilde kalibrasyon işlemimizi yapıyoruz. Kalibrasyon işlemi için metalimizi yerleştiriyoruz. Cihazımızın buradaki sıfırlama butonuna basıyoruz arkadaşlar ve temas ettiriyoruz. Şu şekilde. Ardından sıfırlamadan sonra probumuzu kaldırarak kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
cihazımızın sıfırlanması bu kadar basit. Kalibrasyon işleminin ardından hemen şöyle 100 mikron kalınlığında bir plastik parçam var arkadaşlar. Bunu yerleştiriyorum. Bunu boya olarak düşünebilirsiniz. Bakın bunun üzerine temas ettireceğim. Böyle açıyı ayarlıyorum. Bakın 100 mikron olarak ufak tefek sapmalarla ölçecektir. Şöyle burada yuvarlak kısmı baz alıyoruz. Bakın 100 mikron olarak ölçüyor. Çok küçük sapmalar var ancak kabul edilebilir değerlerde kalıyor. Bu defa 250 mikronluk başka bir plastik parçası koyuyorum arkadaşlar. Çok küçük sapmalarla, dediğim gibi bunlar kabul edilebilir değerler. Bir saç telinden daha ince değerler. Gayet güzel bir şekilde ölçüyor. Bu defa 50 mikronluk bir daha ince bir plastik koyuyorum. Hemen bunda bakacağım. Evet, bunda bence gayet başarılı bir şekilde ölçüyor arkadaşlar. Şimdi araç üzerinde son bir test daha gerçekleştirip artık videomuzu tamamlayabiliriz. Araç üzerindeki teste geçmeden şuradaki butonu kullanarak arkadaşlar, örnek veriyorum, aracın yan tarafını ölçeceksiniz bu şekilde. Bunu kullanarak ekranı çevirebiliyorsunuz. Kendi görüş açınıza göre işte bu şekilde ölçebilirsiniz, böyle ölçebilirsiniz. Buradan ekranı döndürebiliyorsunuz. Böyle bir fonksiyonu mevcut. Cihazımız bu şekilde. Bu butona uzun basarak da arkadaşlar cihaz menüsündeki diğer ayarlara erişim sağlıyorsunuz. Hemen cihaz menüsünde hızlıca göstereceğim. Bu kısımdaki buzzer sesini açıp kapayabileceğiniz bir menümüz var. Hemen maksimum ölçüm yapabileceğiniz ayarımız var. Örnek veriyorum 200 mikron ya da işte siz en fazla 150 mikrona kadar ölçüm yapıp üstünü görmek istemiyorsanız buradan limitleyebilirsiniz. Cihaz orijinalinde 200 mikronluk bir ayar ile geliyor. Burada dil ayarımız var, Çince ve İngilizce olarak. Yine burada milim ve mikron olarak ölçüleri ekrana yansıtabileceği bir ayarımız daha mevcut. Burada da olur da cihazı bir şekilde karıştırırsanız, ayarlarını bozarsanız fabrika ayarlarını geri alabilmeniz için bir sıfırlama menüsü var arkadaşlar. Dediğim gibi kullanımı basit. Oldukça da güzel bir cihaz. Tavsiye eder misiniz derseniz, eğer ihtiyacınız varsa tavsiye ederim. Videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait bağlantıyı paylaştım. Türkiye içinden alacak arkadaşlar firma ile irtibata geçerek indirim isteyebilir ya da indirim dönemlerinde kendilerine haber vermelerini talep edebilirler. Bu sayede ürünü elde edebilirsiniz. Şimdi araç üzerinde de bir görelim, ardından videomuzu tamamlayacağız. Sizlere kendi aracım üzerinde küçük bir test göstermek istiyorum. Hava yağmurlu, kir ve suyu temizledim arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 110 mikronluk bir değer alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen hemen her yerde aynı değeri veriyor. Ben zaten aracı boyasız ve değişensiz olarak almıştım. Bunu da teyit etmiş oluyoruz. Sizin için kaput üzerinden de birkaç ölçüm yapacağım arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. Biraz kirli aracımız. Buna rağmen gayet başarılı. Böylece inceleme videomuzu tamamladık. Videonun açıklamalar kısmında ürüne ait bağlantıları bulabilirsiniz.